dünya tarihinin akışını değiştiren birçok hükümdar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise kendi dönemlerinde dünyanın en iyisi olmuşlardı. Peki bu büyük hükümdarların sonu nasıl oldu? İşte en iyi 10 hükümdarın ölüm anı. 1. Cengiz Han. Cengiz Han, Herzamşahlar üzerine sefere gitmeden önce yardım için asker istediği Tangut Krallığı olarak bilinen Batıhya Hanedanı'nın tutumunu unutmamıştı. Karakurum'a döner dönmez bu sorunu çözmek için sefer hazırlıklarına başladı. Ardından Cengiz Han 1226 yılının ilkbaharında sefere çıktı. Fakat sefere çıkan Cengiz Han bir av sırasında attan düştü. Karın bölgesinde çok önemli ağrıları oluştu ve ateşi de çok yüksekti. Bundan ötürü de seferin ertelenmesi önerisi kabul edildi. Tam toplanıp gidilecekken Cengiz Han, eğer geri çekilirsek Tangutlar korktuğumuzu düşünür diyerek buna karşı çıktı. Böylece Cengiz Han hasta olduğundan oğulları ve komutanları bu seferi tamamlamak durumunda kaldı. Bu seferin ardından Cengiz Han 1227 yılının Ağustos ayının ortalarında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine ise atlarla mezarının üstünden defalarca geçildi. Bunun yanında mezarının yerini bilen herkes de öldürüldü. 2. Büyük İskender. Dünyayı fethetme tutkusu ile tanınan Büyük İskender, Makedonya Krallığı'nın efsanevi lideriydi. Pers İmparatorluğunu dize getirerek ve Hindistan'a kadar uzanan bir imparatorluk kurarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. M.Ö. 323 yılına gelindiğinde İskender Babil'de büyük bir zafer kutlaması düzenledi. Bu kutlama sırasında hastalandı ve bir süre sonra iyileşemeden yatağa düştü. Ardından yüksek ateş ve şiddetli ağrılar çekmeye başladı. Hastalığı hızla ilerledi ve doktorlar da çaresiz kaldı. Babası 2. Filip'ten devraldığı küçük bir krallığı dünyanın en büyük imparatorluklarından birine dönüştüren Büyük İskender, M.Ö. 10 Haziran 323 tarihinde Babil Sarayı'ndaki yatağında son nefesini verdi. İskender'in cenazesi altın bir tabut içinde Mısır'a götürülerek İskenderiye şehrinde özel olarak inşa edilen bir türbeye yerleştirildi. Ancak mezarının kesin yeri zamanla kayboldu ve bugüne kadar da bulunamadı. 3. Julius Caesar. Jules Caesar, Roma Cumhuriyeti'nin en güçlü ve etkili liderlerinden biriydi. Hem askeri hem de siyasi alanda büyük başarılar elde eden Caesar, Galya'yı fethederek Roma topraklarını genişletti ve iç savaşları kazanarak Roma'da mutlak bir güç haline geldi. M.Ö. 15 Mart 44 yılında Caesar, Senato toplantısına katılmak için Pompei Tiyatrosu'ndaki Senato binasına gitti. Caesar'ın artan gücü birçok senatörün endişelerine yol açmıştı. Başta dostu Brutus ve diğer komplocular Caesar'ı öldürmeye karar verdiler. Senato toplantısı sırasında komplocular Caesar'ın etrafını sardı ve aniden saldırıya geçtiler. Ardı ardına bıçak darbeleriyle yere yığılan Caesar, Brutus'u de bu isyancılar arasında gördüğünde "Sen de mi Brutus?" diyerek son nefesini verdi. Caesar'ın cenazesi büyük bir törenle karşılanmış ve Roma Forumu'nda yer alan Caesar tapınağına konmuştu. 4. Attila. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Attila hem Batı hem de Doğu Roma'ya büyük hasarlar veren bir liderdi. Hatta 20 Haziran 451'de Katalon Muharebesi'nde hem Romalılar hem de Attila ağır kayıplar verse de Attila hiç durmak bilmedi ve Roma'nın en içlerine kadar girdi. Ardından bizzat Papa Leo'nun ricası ile Attila daha fazla ilerlemedi. Sonrasında Attila Bizans İmparatorluğundan kendisine ödenmeyen araçları talep etmek için Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Bu saldırıdan hemen önce Attila yeni eşi için bir düğün düzenlemişti. Bu düğünün ardından ise Attila yeni hedefine doğru yola çıkacaktı. Ancak 453 yılının başlarında Hun hükümdarı Attila bu düğün sabahı beklenmedik bir şekilde öldü. Bundan ötürü de Konstantiniye'ye doğru saldırı planını da gerçekleştiremedi. Attila öldükten sonra ise gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler mezarının asla keşfedilmemesi için öldürüldü. 5. Emir Timur. Emir Timur 14. yüzyılın en güçlü ve etkili liderlerinden biri olarak Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuştu. Timur askeri dehası ve acımasızlığı ile tanınan bir liderdi. 1370 yılında Semerkant'ı başkent yaparak genişleme politikası izledi. Bu doğrultuda 1380'lerde Altın Orda Devleti'ni yendi.
1398'de Hindistan'a sefer düzenleyerek Delhi'yi fethetti. 1402 yılında ise Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda mağlup ederek esir aldı ve Osmanlı Devleti'ni yıkılmanın eşiğine getirdi. Anadolu'daki galibiyetinin ardından Timur, Çin üzerine büyük bir sefer hazırlığına girişmişti. Ancak bu sefer sırasında Odrar yakınlarında hastalandı. Emir Timur 18 Şubat 1405 tarihinde 69 yaşında hastalığının ilerlemesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından naaşı başkent Semerkant'a götürülerek defnedildi. Emir Timur müthiş bir yönetici olsa da oğulları onun gibi olamadı ve Timur'un ölümünden sonra imparatorluğu kısa sürede parçalandı. 6. Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte 1804 yılında Fransa İmparatoru olduktan sonra Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol altına aldı ve birçok ülkeye karşı zaferler kazandı. 1812 yılında Rusya seferinde yaşadığı büyük yenilgi Napolyon'un askeri gücünü ciddi şekilde zayıflattı. 1814 yılında müttefik kuvvetler Paris'e girerek Napolyon'u tahttan feragat etmeye zorladılar. Elbe adasına sürgüne gönderilen Napolyon 1815 yılında adadan kaçıp iktidarı yeniden ele geçirdi. Ancak Waterloo Muharebesi'nde İngiliz ve Prusya kuvvetlerine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında ikinci kez tahttan indirildi. Bu sefer Napolyon İngilizler tarafından Saint Helena adasına sürgüne gönderildi. Napolyon 5 Mayıs 1821 sabahı hüzün içinde kaldığı Saint Helena adasında son nefesini verdi. 1840 yılında ise Napolyon'un naaşı Fransa'ya geri getirildi ve Paris'te görkemli bir törenle yeniden defnedildi. 7. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında Konstantinye'yi fethetmiş ve Osmanlı Devleti'ni imparatorluğa dönüştürmüştü. Konstantinye'nin fethiyle Bizans İmparatorluğu'na, ardından Mora Despotluğu'na ve sonrasında Trabzon Rum İmparatorluğu'na da son vermişti. Tarihler 1481 yılını gösterdiğinde ise Fatih Sultan Mehmet yeni bir sefere çıkmayı planladı. Ancak Fatih bu sefere çıkmaya hazırlanırken yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında yer alan Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında 49 yaşındayken vefat etti. Fatih'in son seferinin ise ya batıdaki İtalya ya da doğudaki Mısır'a olacağı düşünülüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini alan Avrupalılar ve özellikle Papa 3 gün bayram ilan etmişti. Hatta Batı dünyasında da Büyük Kartal öldü denilmişti. 8. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi 1171'de Mısır'daki Şii Fatimi halifeliğine son vererek Eyyubiler devletini kurdu. Ardından Kudüs'ü almak için Haçlılar ile birçok mücadeleye girdi. En sonunda 1187 yılında Selahaddin Kudüs'ü fethetmeyi başardı. Sonrasında Kudüs'ü geri almayı planlayan Haçlılar büyük bir Haçlı ordusu ile Selahaddin'i yenmeyi başarsalar da Kudüs'ü geri alamadılar. Daha sonra bu çatışmalar devam etse de sonunda Haçlı lideri Richard ve Selahaddin anlaşmaya karar verdi ve Kudüs Müslümanlarda kaldı. Büyük bir İslam kahramanı olarak bilinen Selahaddin Eyyubi bu antlaşmadan kısa bir süre sonra hastalığından ötürü başkent Şam'a çekildi ve 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etti. Ölümünden sonra ise geride hazinesinde sadece 47 dirhem para vardı. Geride ne ev, ne akar, ne çiftlik, ne de bahçe bıraktı. Kendisine ait hiçbir mülkü de yoktu. 9. Hannibal Barca. Kartaca'nın en güçlü komutanı olan Hannibal Barca hem askeri hem de stratejik alanda büyük başarılar elde etmişti. Hannibal 2. Pön Savaşı sırasında Alpleri geçerek Roma'ya karşı büyük zaferler kazanmıştı. Ancak M.Ö. 202 yılında Zama Muharebesi'nde Scipio Africanus'a yenilerek Kartaca'ya geri çekildi. Kartaca'nın da yenilgisi sonrası Hannibal Roma tarafından sürekli takip edildi. Bir süre Doğu Akdeniz'deki krallıklarda sığınacak yer bulan Hannibal sonunda Bitinya Kralı 1. Prusias'ın himayesine girdi. Ancak Roma Hannibal'ın peşini bırakmadı ve onu teslim etmesi için Prusias'a baskı yaptı. Hannibal teslim edilmek üzere olduğunu öğrendiğinde "Roma beni asla canlı yakalayamayacak" diyerek M.Ö. 183 yılında kendini zehirleyerek hayatına son verdi. Hannibal'ın ölümü sevenlerini büyük bir üzüntüye boğdu ama dünya tarihine damgasını vuran büyük bir komutan olarak hep hatırlandı. 10. Muhammed Alparslan. Sultan Alparslan 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i mağlup ederek Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış ve Büyük Selçuklu Devleti'ni güçlendirmişti. Malazgirt zaferiyle Bizans İmparatorluğu'na büyük bir darbe vuran Alparslan ardından Gürcistan ve Suriye'yi de fethederek topraklarını genişletmişti.
1072 yılına gelindiğinde ise Sultan Alparslan dev bir ordu ile yeni bir sefere çıkmayı planladı. Ancak Alparslan bu sefere çıkmaya hazırlanırken Berzam adlı bir kale kuşatması sırasında huzuruna çıkan kale komutanı Yusuf Harezmi'nin çizmesine sakladığı hançer tarafından yaralandı. Sultan Alparslan aldığı yaranın etkisiyle 24 Kasım 1072 yılında 42 yaşındayken vefat etti. Ölümünün ardından cenazesi Merv'e götürüldü. Sultan Alparslan'ın son seferinin ise batıdaki Bizans'a ya da doğudaki Karahanlılara karşı olacağı düşünülüyordu. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu nedenle videoya yorum yaparsanız çok seviniriz. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.